Dedem İnebolu'nun Evrenye köyünden İstanbul'a geliyor. Kendisini yetiştirmiş bir helvacı, şekerci olarak yetişiyor. Bize bu güzel bir mesleği bize miras bıraktığı için şükran borçluyuz tabii. Bu arada öyle yükseliyor ki padişaha kadar dedemin dükkanı var. Dükkan açıyor falan. Kalfa oluyor, usta oluyor. Ondan sonra dükkan açıyor. Padişah duyuyor bu helvacı kim? Gelsin sarayda yapsın diye. Bu vesile padişahla tanışıyor. 4. Murat'la. Onun helvacı basısı oluyor. Ama yani herkes öyle ağızdan bize kadar geldiğine göre ailede falan herkes de eski amcalarımız, dedelerimiz anlatın. Biz onların anlattıkları tabii bizde. Biz de onları anlatıyoruz zaten. Bir noktaya gelmiş İstanbul padişahın helvacı basısı oluyor. Eyüp'ün kıblesinde yatıyor. Hemen yuvarlak taşlarda. İstanbul Helvacılar Kahyası Hicipzade Hacı Mustafa Efendi. Genç yaş, 16 yaşında da hacca gitmiş. Hacı dede. Ondan sonra o bütün ailenin dedesi. Onun oğulları var. Benim dedem var. Babam da helvacı. Ya böyle bu şey olarak bir tane de ailede ben işte helvacısı olmuş. Okulu Alman Harbi'nde babamlar bizi İnebolu'ya getirmişlerdi. Orada biz de öğretmen sordu ne olacaksın falan herkes bir sorarlar ya. Bana da öğretmen sordu helvacı olacağım diye fırlardım. Ve nitekim de helvacı oldum. Bütün yani hayatımı helvacılıkla, şekercilikle idame ettirdim. Bugüne kadar geldik. Yaşımız da 88'i buldu. Allah bugünü gösterdi. Herkese de göstersin. Sağlıklı, sıhhatli inşallah. Şimdi burada İstanbul'da doğduk. İstanbul'da doğduk ama babam bizi Alman Harbi'nde İnebolu'ya götürünce şeyi oradan almış nüfusu. Orada da kayıtlıyız. Ve böylece 88 yaşını bulduk işte. İlkokulu ben İnebolu'da yaptım. Burada. Yükseğini pek yükseğe çıkamadık ama ufak tefek bir şeyler yaptık gene. Babam Muğlacılar Cemiyeti Başkanı'ydı İstanbul'un. Olmasına rağmen ama helvası da meşhurdu babamın. Tabii işçilerimiz vardı. İşçilerle yaptı falan. En sonunda varlık vergisi yedi babam. Varlık vergisi ödedikten sonra kabuğumuzda çekilmiş bir aile olarak kaldık. Deriden kalma binalar kaldı elimize. Gene Yüce Mevlam bizi mahcup etmedi. Şimdi hep bize Eminönü diye kullanıyoruz ama Fatih diye kullanacağım. Fatih'in Küçük Pazar'da geçti. İş yerimiz orada, evimiz de orada, Küçük Pazar'da. Eskiden bizim mahallemizde hep zenginler, ağalar otururdu. Zannederler ki herkes Küçük Pazar böyle şeydi. Hep Rumlar vardı, Ermeniler vardı, Yahudi vardı arada vardı. Çok zengin bir muhitti Küçük Pazar. Biz de orada büyüdük. Baktık sonra hal geldikten sonra 1937 senesinde hal Küçük Pazar'a geliyor. Migros'un genel müdürlüğü, ambarlar, kuru yemişçiler, bütün Türkiye'nin toptancıları Küçük Pazar'daydı. İki köprü arasında. Türkiye'nin parası bu iki köprü arasında dönerdi. Bir gezmeye gitsen nerede Küçük Pazar, o gelin falan diye herkes para bizde ya. Herkes bizi hürmet ederdi. Halbuki paraya hürmet ediyorlar biliyoruz ama ne yapalım? Öyleydi. Küçükpazar çok zengin bir muhitti. İstanbul'un en zengin muhitlerinden bir tanesiydi. Küçükpazar'da paraya kazanır. Bahçeli evler, şuralar, buralar yoktu ya, hiç yoktu. Ve Mecidiyeköy'ler, şuralar, buralar orada otururlardı. Uzak yerler derdik oralara. Bizimki tam Peygamberleşir'den İstanbul'un göbeği Küçükpazar. Şimdi o Süleyman'ın at kısmı, orada sabunhane var. Sabunhane sokaktan aynı boydan boya bir şey vardı. O araba falan yok tabii.
Araba falan yok. İstediğin gibi çelik çamuk oyna, top oyna artık grubuna göre. Dedem çok zengin babası, büyük hacı babası. Hiç köy hayatını severdi. Bizim İnebolu'da deniz aynı Adamoda gibi. Aynı böyle oralardan daha güzel yani şey olarak. Bütün aşağı yukarı birkaç dönüm üzerine ben diyeyim 10 dönüm, 20 dönüm diyeyim arsaları var dediler falan. Orada bir şey yetiştirilmesini, bir şey yapmasını, hiç Hacı dedem hiç çalışmamış. Şeyde öbür şey çocukları da büyük Hacı dedenin onlar şey yapmışlar, dükkan falan açmışlar. Helvacı dükkan falan açmışlar, şunlar yapmışlar falan ama bizim dede hiç çalışmamış. Ben de hep benim içime ukde kalmıştır. Ben bu dedemin yerine geçeceğim. Ben bunun sanatını alacağım diye kendi kendime böyle hırs yapardım. O beni bir noktaya getirdi. Ben çok iyi bir şekerciyim. Türkiye çapında bir şekerciyimdir. Benimle şekercilikte aşık alacak pek insan yok yani. O bazen o çok meşhur şekerciler isim vermeyeyim şimdi bizim çıraklarımız yani. Bakın şimdi iyi bir noktaya temas ettiniz. Eskiden her odada bir evli yani bir evli aile otururdu. Bizimki Küçükpazar'daki evimiz 3 odalı bir salon. Tabii yetmiyor. Salonda annem yer yatağı yapardı. Komşular gelirdi. İnebolu'dan gelirlerdi. Hiç noksan olmazdı o vakit. Otele yatıramazdı babam. Eve emanet gibi olurdu onlar. Onu evde yatırırdı. Bazı biz kendi odamızda yer bulamazdık. Gene birim var diye anneme söylenip dururduk. Biz 6 kardeşiz. Şöyle ki babam 2 evlilik yapıyor. 2 evlilik şöyle öldükten sonra birinci ailesi. Öldükten sonra ben ikinci ailesindenim. Onlar da hiç aramızda böyle o hani ne derler? Ben birinci aileden şu falan hani ayrıldım mı falan diye sorarlar. Bizde çok titizdir insanlar. Öyle bir şey değil. Ben birinci anneden doğanları daha çok severdim ablalarımdan. Hepsi şey yapardık öyle. Hiç ayrımız gayrımız hiç yoktu. Annem rahmetli onlara kendi annelerinden daha iyi baktı. Şimdi iş yerimin Küçükpazar dükkanının arka sokağında hemen arkasında şimdi şöyle burası da cadde, burası da cadde. İki caddenin tam şeyinde ortasında evimiz gene duruyor eski ev orada 5 katlı. Tahta ev 5 katlı duruyor. Bodrumuyla tabii 5 kat. O da bir yadigar kaldı işte öyle. O da dayım Alman Harbi'nde onu hatırlıyorum. 250 liraya almıştı herhalde. 250 lira mı? Daha ucuz belki. Yok 175 liraya almıştı. Babam yardım etmişti. Hatta dayım öldükten sonra mirasçılar satıyordu. Ya oğlum bizim emeğimiz var burada. Bunun fiyatını çıkardın. Hiç olmaz başka bir aileye gitmesin. Bizim elimizde kalsın diye onu da öyle aldım. Ben aldım. O bir yadigar kaldı bize. Valla bizim ailemiz müteasip bir aile. Müteasip bir aile. Dini bütündür. Kur'an-ı Kerim'i elime alsın onu hafız olarak görürler. Yani bu kadar mütevazi insanlardır. Bu kadar çok severler. Hatta zaman zaman ben de İnebolu'ya hafız göndermişimdir buradan. İnebolu'ya. Orada da var ama hafız buradaki hoşuma gitmiştir sesi. Ona iş yapmışımdır, göndermişimdir. Allah nasip etti oldu. Çok müteasip bir ailedir. Öyle ahım böyle giyime falan şey verirler. Kendi üzerlerine başına iyi bakarlar, şey yaparlar. Öyle öyle şey bilen mesela helvacılık yapar. Başka böyle bir şey yoktur yani. Hırsı yoktur bizde. Fatih'te işte Küçükpazar'daydık. Küçükpazar ismini Kıbleçeşme Caddesi, Kıbleçeşme Sokak, Kıbleçeşme
O çok anısı vardır. Tamir ettirdim başkana, söyledim sağ olsun. Fatih Belediye Başkanı suyu yoktu. Suyunu koydurtturduk. Allah nasip etti. Belki 100-200 teneke olurdu çeşmenin önünde. Su yok. Evde şey yok. Söyleyin. Terkoz yok. Bizim dükkanda vardı. Babam da dükkandan almıştı. Dükkanda bitişik olduğu için oradan alıvermişti. Biz de rahat ettik elhamdülillah. Çok şeyler yani çekti bu millet. Fatih'te başka mahallede oturmadık. Kendi evimizde oturduk hep. Hiç şey yapmadık. Allah nasip etti. Orada 2 tane evimiz vardı. 2 tane de benim hanımım vardı. 3 tane. İşte orada benim hanım da Allah rahmet eylesin halamın kızıydı. Halamın kızıydı. Onunla Allah nasip etti. 2 tane bize nur topu gibi evlat nasip etti. Onlar da şimdi bana kızım da oğlum da bakıyorlar. Kızım harita mühendisi, oğlum mali müşavir yeminli. Onlar kurtardı kendisini. Ha diyeceksin ki bana niye onu helvacı yapmadın? Bir insan bir yere kadar çalışıyor. Para amaç değil, araç yani bir yere gelmek için. Allah bizi bir noktaya getirdi. Yüce Mevlam. İşte kızım şey yaptı. Çünkü bizim şekerci, hani çok seviyorum mesleğimi. Cumartesimiz yok, pazarımız yok, bayramımız yok, seyranımız yok. Çalış babam, çalış. Onun için okudu, çok akıllı bir oğlandır. Okudu. Bugüne kadar geldik. Bundan sonra da inşallah Rabbim bize iyi günler gösterir inşallah. Yalnız kalmama rağmen kızımla beraber oturuyorum. Bana güzelce bakıyorlar. Bundan daha tatlı ne olacak? Hiçbir şey yok. Şimdi zaman içinde değişmiş şöyle. Mesela Rumlar 52'de İstanbul'a ayrılınca orada 50-60-100 tane ev boşaldı. Hemen oraya hal gelince halin kabzı malları, şunlar bunlar, çalışanlar falan o evlere oturmaya başladılar. Oturmaya başlayınca isim vermiyorum şuralı buralı diye. Hepsi Müslüman kardeşimiz. Geldi oturacak tabii. Bir yerde kalacak değil. Onlar şey yapınca kozmopolit oldu mahalle. Mahalle kozmopolit olunca evleri biz buradan dedik gidelim. Hemen Emirgan'a bir apartman yaptık kardeşler. Hepimiz bir kata aldık güzelce. Orada oturuyoruz şimdi. Allah razı olsun. Çocuklar da uyumlu. Orada oturuyoruz rahat rahat. Şimdi bizim oturduklarımız eskiden şeyi yoktu yani. Beton arma pek yoktu. Yığma yapmıştı. Hiciboğlu apartmanı amcam yaptı. Emirgan'ın göbeğinde 5 katlı. Bu Hiciboğlular da buraya sığmayacak falan filan gibilerde. Şimdi en küçük bina kaldı bizim 5 katlı bina. Rumlar vardı. Karşımızda Rumlar vardı. Sağımızda solumuzda Rum vardı. Ondan sonra babam anneme her yere çok kıskanç. Babam kıskanç yani namuslu insanlar kıskanç olur biraz. Babam kıskançtı. Annem pek yani herkes bize gelirdi. Annem de hamur işini falan çok iyi yapar. İnebolu hanımı. Anlıyordu bu işlerden. Bizim hanımlar da onların çırakları zaten. Allah razı olsun. Onlarla çok iyi geçirirdik. Hatta karşımızda bir tane Rum vardı. Bir sakat şeyler vardı. Ben de onların mumlarını söndürmeyi çok severdim. Aniksi derdim Rumca. Aniksi kapıyı aç demek. Bu kadar aklımda kalmıştı gerçekten çocukluğumdan. Açardı o gelesiye kadar ben yukarı çıkardım. Rumların şeylerini söndürürdüm. Eve kaçardım. Ah gene Cemal geldi falan. Hiç kızmazlardı. Şey vardı, o tüccarlar vardı. Bize yani tüccar olmayan falan bizim o mahallede oturamazdı yani. Çok şeydi. Şimdi kozmopolit oldu.
Biz de işte kaçtık ama ekmek paramızı gene orada kazanıyoruz. Dükkanımız orada. Tabii Rum çok güzel bir terziydi. Annemin bütün şeylerini o dikerdi. Annem de dikerdi. İç çamaşırlar falan dikerdi annem de. Ama hadi o da kazansın falan diye. Babam zengin hanımı ya oradan. O da para kazansın diye o Rum'a diktirdi. Bir tane daha bir kadın vardı. Türktü o. O da terzi. Ablalarımın falan işlerini onlar yaparlardı. Vaso, Pandeli, Koço. Birkaç tane vardı yani. Onların da toptancı sucuk falan satarlardı. Peynircilik yapan vardı. Sucuk, hep onların elindeydi hep. Şimdiki o tüccarlar hep onların elindeydi. Valla orada bir açık alan vardı. Orada olurdu. Sonra mesela Şehzadebaşı'nda şeyler vardı. Oralarda olurdu düğünler. Benim düğünüm de Şehzadebaşı'nda olmuştu. Bayramlar çocukluk değil mi? Biz çocuklarla beraber hop oyna hop kalk. Giderdik teyze bayram mübarek olsun falan. Bir de para da verirlerdi. Ben pek alamazdım, utanırdım yani ama çocuklar alırdı tabii arkadaşlar. Ailenin en büyük varsa hepimiz oraya giderdik. Bir defa ondan sonra sıra onun küçüğüne gelir oraya da giderdik. Böyle zincirleme şey yapardık, dolaşırdık. Tabii baklavalar, su börekleri, çok güzel şeyler yapılırdı. Mantılar falan artık yemek falan. Neler yapmazdı rahmetli anacığım. Var evi kerem evi, yok evi verem evi derler. Var burada, kadın da onu konuşturuyordu annem. Valla geçtiğimizde nerelerde deyince yaz gelince İnebolu'ya giderdik. Çok sevdim ben İnebolu'yu. Çok da güzel. İnebolu'nun Evrenye köyü. Yani herkesin köyü güzeldir ama ben de diyorum ki benimki daha güzel. Hani hakikat güzel. Her istediğinin var. Yani öyle köy gibi değil o bizim orası. İstanbul'da ne var? Orada da dükkanımız var. Dededen kalma. Onu tahmin ettirdik. Aldık neyse 2 kardeş. Orada da var dükkanımız. Evimiz oradaki çok güzel. 2 kat, 2'şer daire. Dübleks. Biraz evvel zikrettiğim gibi sizlere. Güneş denizin içinden doğuyor balkonuna oturduğun zaman. Dönüyor, dolaşıyor. Akşam olunca denize batıyor. Bir görsen insan hani bu doğmuştu, hani bu hani denize batıyor falan gibilerde. Hepimiz böyle pür dikkat kesilirdik. Fatih'te babam bizi mutasip dedik ya, Topkapı'ya tramvay vardı. Tramvaya bindirirdi bizi. Topkapı, Edirne Kapı bir dolaşırdık. Gece gidemezsin, korkarsın. Oralar Aksaray'da hiçbir şey yoktu. Ne vardı? Bina mı vardı? Yoktu. İleri doğru biraz gittiğin zaman bostan yapıyorlardı hep. Bostan yapıyorlardı. Kasımpaşa'nın üst tarafları. Hep oralar hep kabak salatalık yerleri yani. Sonradan işte inşaata döndü. Biraz daha İstanbul kalabalıklaşınca bu durumu aldı efendim. Adaya modaya getirirdi. İçmelere getirirdi. İçmelere getirirdi ya. Büyükdere'de amcam otururdu. Atatürk'ün tesisçisidir amcam. Bizim ailede ne istersen var. Yok. Paşa istersen paşa var. Ne isterseniz var. Doktor var, mühendis var, ne istiyorsanız var. Genel müdürler var, şeyler var. Şu an gene kızımızın birisi Ankara'da genel müdür oldu. Yani yani aile okumuş bir ailedir. Hem dini bakımdan hem genel bakımdan iyidir hepsi. Genel kültürleri hepsinin iyilerdir. Bir tane de şekerci çıktı işlerinden. Ben aynı zamanda Kızılaycıyım. 40 sene Kızılay Başkanlığı yaptım. Birkaç tane bina yaptık. 1902 senesinde de artık madalya koyacak yer kalmadı. Bütün 4-5 tane madalyam var Kızılay'dan. Üstün başarım da var.
Onlar bizi bir noktaya getirdi ama bana çok şeyler öğretti. İnsanlığı öğretti Kızılay. Nasıl bu insanlar geçinebiliyor, nasıl şey yapıyor bunlar? Bizi tavandan tabana getirdi ve bizi eğitti Kızılay. Çok iyi bir abilerimiz vardı yönetimlerde. Onlardan da feyiz aldık. Bir noktaya geldik diyorum. Hayırlısı olsun her şeyin. Şimdi bir küçük odarda vardı sinema. Bir de şeye geçerdik bu alt tarafta. Açık hava sineması vardı. Bir akrabamız vardı. O genel kontrol, bütün sinemaları, yazlık sinemalar falan o kontrol ederdi. Belediyede müdür olarak şey yapardı. O kontrol ederdik. Bize o bilet de alırdı. Bizi bir noktaya oturturdu. Kimsenin gelmediği yere herhalde ama oturma eve kadar da teslim ederdi akşam olduğu zaman. Öbürkü zaten tiyatro sonradan kurulma bir şeyde filan. Başka yerlerdekiler sonradan kuruldu zaten. Tiyatronun babası Beyoğlu. Vardı şimdi ama şimdi hangisini söyleyeyim? Çok vardı. Hatta bir gün beni şey yaptılar da tiyatrodan çıktık. Hanım da yanımda. Aman bana beni tiyatroda rolü oynayan biri zannetmişler. Aman bana imza. Çıkamayacağım. Dışarı sardılar etrafımı. Ben değilim çocuklar. Yok kandıramazsın diyorlar. Ben değilim diyorum. Hanım da diyor ki benim kocam ya diyor. Ben diyor değil bir şey. Ama illa ki imza getirin bakalım onu. Kalem var şu an. Cemal Ciboğlu'ya attım imzayı. Ancak çıktım dışarı. Hiç bir anı olarak kalmıştır bende. Eniştem benim alemi çok severdi. Amcamın oğlu hem eniştem. Amcamın oğlu. Eniştem o şey yapardı. Hadi gidiyoruz bu akşam. Yani gitmesen hem amcanın oğlu hem enişten. Ablanı başına bırakırsa ne yapacaksın? Hepsine bakacaksın. Değil mi? Şey olarak eniştem çok şeydi böyle giderdi. Para çok da zengin amcam. Onların da gemileri falan filan var. Eczaneleri de Karaköy'deydi. O getirirdi bizi, o alıştırdı. Amcamın oğlu şeye alıştırmadı ama o alıştırdı. Şimdi Allah biliyor. Sonra ben sigara içmesini dahi bilmem. İçmem. İçmesini de bilmiyorum zaten. Bunu aleni söyleyeyim. Taksim'in hepsini seyretmişizdir yani. Kızılay düğün salonu seyretmezsen Kızılay'da düğün salonu var. İstanbul'un en büyük salonu bir Kızılay'da. İstediğimiz şeyi de şarkıcı da getiriyorduk Kızılay'a. Fatih'te pek hatırlamıyorum yani. Vardır mutlaka vardır. Vardır. Vardı ama gitmedim ya Fatih'e. Çünkü kendi düğün salonum var. Oraya sensin. Hatta çok aşağı yukarı başkan arkadaşımın nişan yüzüğünü takıver. Nişan şeyini takıver, şunu takıver, bunu takıver. Belki 1000'e yakındır yani yüzük taktığım kişi. Konuşma yapıp da hani bilmeyenler falan var. Çok renkli geçti yani hayatımız. Hamiyet Yüceses. Ondan sonra neydi esmer olan? Atatürk yapmış aman demiş yüzünü kapayın. Ya meşhur. Safiye Ayda. Safiye Ayda'yı çok seyrettik yani şu olarak. Maksim'de. Maksim'in sahibi eniştemin arkadaşıydı. Adam dövmüşler. İkisi de yatmışlar içeride. Orada arkada kan kardeşi olmuşlar. Bir hafta fazla değil yani. Hemen aldık dışarı. O içeri git ne yanmıyor. Amcamın ne yapacağını, babası ne yapacağını şey yapıyor. Sen Hiciboğlu'nun oğlusun. Sen bu noktaya mı geldin demezler mi diye çok bağırmıştı ona. Bir daha görürdü kemiklerinizi kırarım sizin hepinizin dedi bize. Gitmez olur muyuz? Ayağımızın altı ya. Orada da olurdu şarkıcı ama ayakta seyrederdik orada. Yapardı sahne kurarlardı Gülen Park'ın içine. O bir kenara sıkıştırırlardı. Herkes onu artık seyrederdi. Tabii millet artık o zamanlar yoktu bir şey ya. Yoktu.
Mesela İnebolu'da bizim evde olurdu düğün. Akrabaların düğünü. Büyük de 24 metre boy, 16 metre genişlik vardı. Çift kapılı bir konaktı. Hacı dedenin konağı artık. Şekerci Hacı dedenin konağı. Herkes o da eli bol adammış. Ben görmedim pek ama babam anlardı. Dedem böyleydi falan filan. O günler bir de Allah bir tabi de şey yapmasın, göstermesin. Her şey var. Bu sefer biz rahat durmuyoruz. Şimdi baktım ki amcanın dükkanına beni çırak verdi babam. Dükkanımız var birkaç tane. Ben çırak oldu niye ben patron olmuyorum diye bana bir hırs geldi. İlk defa sanatör bir sene helvacılıkta, bir sene akide şekerliğinde. Yani çalıştım da 6 ay 3 ay ama bilgili çalıştım öyle hep. Onlar ne atıyor, içine ilacı şu kadar atıyor, şu yapıyor. Hep not almışımdır. Eski Türkçe'de Hacı Dede'nin şeyleri vardır. Onlar da elime geçti bir ara. Şimdi onları yürüttüler bir şey, hiç kalmadı elimizde. Benim kafamda kalanlar benim kafamda. Ve iyi bir noktaya geldim. 13 yaşımdaydım. İşte o kot pantolonu babama bana alınca ben de çok ağladım. Beyoğlu Balık Pazarı'na her gün gidiyordum. Sabah saat 6'da isterim dediği zaman sabah saat 6'da şeker dükkanının önünde biz beklerdik. Ustalarımızdan da korkardık yani. Ben şey yapmıyorum hani de onun amcanın oğlu da var arkadaşım. O benim böyle çıraklık yapmama falan dayanamazdı yani. Sen bırak derdim ben ustamın kilosunu yıkadım ya. Öyle kolay değil ya ustalık öyle. 1959'da. Dükkanım açık zaten de kiracı vardı bir ara. Dükkan açık canım şey değil. Bizim babam bana dedi ki oğlum şekercisin. Dükkanın gelin ağzını tatlı hepsini. Ağzı tatsız dışarı çıkartma dedi. Ben her geline bir şeker veririm, bir şey yaparım. Çünkü o da bana Allah razı olsun diye bu yetiyor bana. Hep böyle bir şeker yedirmeyi çok severim ben. Bizim dükkanda da öyle müşteriler var ki dededen kalma müşterilerin oğlu var, şey var, şu var, bu var. Hepsi samimi kardeş gibi. Hop ben geldim şimdi. Orada yanındaki isterse vali olmuş, isterse genel müdür olmuş. Kim ya oğlum işte misafirim var falan. Dinlemezler. Geldik biz. Falan arkadaşlar. Hepsi de zengin öyle. Armatör şey var. Bizim İnebolu sanatkardır. Mesela tornacı, tesviyeci, marangoz hep bizim İnebolu'dur İstanbul'un. Çünkü neden İnebolu? İnebolu ilk defa Rumlardan sonra ilk defa İstanbul'a gelenler bizim çocuklar. Gemileri var, şeyi var. Onlar da geliyor burada. Birinci aşamalar çırak olarak veriyorlar. Usta alıyorlar. Hep İstanbul ele geçiriyorlar. Dökümcüsü, tornacısı, tesviyecisi, marangozu ve buna benzer. Tam makine yapımcısı, marangoz makine şunlar bunlar şey. İkinci zümre de gelenler de bakıyor gemici vermiyor gemiciye. Kadının bir gidiyor kocası. 3 ay sonra geliyor. Koca yani yüzü göremiyor. Bu ne biçim evlilik diyecek duruma geliyor. Hiç çocuklarına yanına ayırmıyorlar. Ondan sonrakiler ikinci şeyde üniversiteye şuraya buraya vermeye başlıyor, okutuyorlar. Çok okumuş vardır bizde. İnebolu'da. Müdür, genel müdür, şunlar bunlar. Şimdi bir yeğenim genel müdür oldu Ankara'da. O çok hoşuma gitti. Kaç kişi var yanında çalışanı ben sorarım hep böyle araba. Ben sana bir şey demiyorum dedi yeğen. 35 tane danışmanı var dedi. Nereye müdür oldu onu da bilmiyordum ama gideceğim Ankara'ya. Şimdi 1900 kaçtı? 68, 70 o ara. İşte tam genç zamanımız böyle iş yapıyoruz. Tabanca alan şeyler de görüyoruz tabanca. Hasan Heybetliler, şunlar bunlar falan. Onları hep ben barıştırmışımdır. Bana da hiçbir kusur etmediler. Bu arada iki arkadaş
Dedik ki o da Sarıdemir mahalle muhtarı. Ben Sarıdemir mahalle muhtarıyım. Sen de Demirtaş olacaksın dedim. Bizim oturduğumuz evin yani aramızda bir cadde var. Caddenin burası Sarıdemir, burası Demirtaş. Tamam be dedi. Ben dedim tek şart dedim. Benim vaktim yok, muhtarlık yapma dedim. Sen ikisini birden yaparsan dedim. Ben para almıyorum hiç. Bana Cemal Hacıboğlu'na bir kuruş ikametgah parası, şu parası 50 seneden beri diyemez kimse. Dedirtmemişimdir. Cebimden vermişimdir onu. Fakir gelmiştir. Hem nüfus kağıdını yaptırmışımdır hem de cebimden para vermişimdir. Böyle muhtar olduk iki arkadaş. Onun babası da babamın arkadaşı, annesi de annemin arkadaşı. Aramızda ayrı yok. Aksekildir onlar. Nurgül'de yazsın. Hanımı da nüfus müdürüydü Eminönü'nün. Nurgül'de yazsın. İyi bir günlerimiz oldu. Gençlik değil mi? Beyoğlu'na falan filan gidiyor. Şöyle açıyoruz bazı böyle hani tabancamız var gibilerde falan. Hem çocukluk hem gençlik. O ara. Böyle bir istek üzerine değil. Böyle kendi isteğimiz üzerine olduk. Bizim karşımıza kimse çıkmaz yani şey olarak. Çünkü Eminönü bizim kadar bilen yoktur. Ya komşu ya komşu arkadaşı bilmem ne tanıdıktır hepsi. Hala muhtarım inşallah bu sefer hayırlı olur da namuslu dürüst bir insan buldum ve ilk defa burayı davet edin başka bir muhtarlığı bağlayın diyeceğim yani. O var. Böyle hem iyilik yapmış oluruz hem de mahalle temiz bir ellere geçer. 10-15 kişi var. 15 kişi falan. Tahtakale'de 15 kişidir. Yoksa yazarım ben 20 kişi, 30 kişi de yazarım yani. Eskiden motorlar vardı. Motorları da yazardık. Televizyon motorları var ya. Onları da yazardık. Onlarla hiç biraz gemici ağzıyla konuşuyorlar. Benim de öyle argo kelimeler çok hoşuma gitmez. Siz misiniz dedim. Onları dedim doğru mahallenize gidin, evinizde atın derinizi diye. Onları gönderdim yani. Ben belediye memuru değilim. Neler yapayım ki muhtarın ne yaptığı? Ne gerekiyorsa zaten orada başı da ağrısı sana gelir. Ne gerekiyorsa yani başkana getirmek mecburiyetindesiniz. Arkadaşlar biz grubu yani genç arkadaşlar grubuz. Biz yani milliyetçi grubuz yani şey olarak ne yapalım falan. Partiyi ele alalım. Alalım. Bir baktım ki ben oraya onun adı şey yapıyor. O namussuz diyor. O bilmem ne falan filan diyor falan. O argo kelimeler de hoşuma gitmedi. Arkadaş dedim Kızılay'ı da alacağız. Siz buraya alın yani seçilin delegelerinizi yazın. Ben de delegelerimi buraya yazayım. Kızılay mesela. Benim hoşuma gitti Kızılay iyilik yapmak. Yani bir elinizle alıp bir elinizle dağıtmak, makara bakmak. İki arkadaş başkanla beraber, ikinci başkan hep gelir biter, yardım edeceksiniz, yönetimden geçmesi lazım. Onu geçir, tam aşağı iner, gelir ağlamaya başlar kadın, işte elimde ekmek başkan ne yapacağız? Hemen arkadaşa sorarım cebinde kaç lira var? 50 lira var, ver bakın parayı. Arkadaşlarla çok samimiyiz yani. Para bu aramızda şey olmaz. Bende de 50-100 vardır. Ben de hemen al kızım şimdi. Çünkü neden? Veririz. Yönetim bir daha çıkıp da aynı gün ikinci karar olmasın yani diye. Hiçbir kanunsuz bir iş katiyen olmamıştır. Allah da sorar, kul da sorar. Elimizde bütün imkanlar vardı. Türkiye'de sünnet yapmasını bizim Kızılay çıkartmıştır. Şimdi belediyeler uyandılar da belediyeler başladı. Biz bunu 1960 senesinde başladık. Bizim abilerimiz, biz Okut yönetimdeydik. Abilerimiz başladı. Mesela kaç tane Kızılay düğün yapacağız? Belediyeden gelirlerdi başkanlar, başkan yardımcıları. O vakit yoktu, başkanlık yok da müdürlük vardı. Müdürler aman abi ne olursun ya bize şey yap falan. Hadi sana 20 tane verdik, 30 tane verdik falan onların tanıdığı da. Ama dedik çoğunluk Eminönü'nde olsun ki Eminönü'ne hizmet verelim yani.
Fatih bile bizim yanımıza yaya kalırdı. Ama olduk Fatihli. Ona kimse şeriatinin kestiği parmak acımaz. Bu arada 500 tane, 600 tane, 700 tane sünnet çocuk yaptırırdık. Bir grup yapardık. Bir Mercedes arabası vardı arkadaşım. Ona hocayı oturturduk. Şeye giydirip doğru Eyüp Sultan'a. Bizler de arkasında cemaat. Çok hoşumuza giden noktalardan, bayıldığımız noktalardan biridir. Şimdi bazı gelirler, beni sen sünnet yaptırdın Cemal amca. Düğün sonumuzda sünnet çocuklarını orada şey yapıp, onlar bir de o topluluğu mesela o gün kaç kişi var? Mesela 120 kişi şey yapmışız. Onları şey yaparız. Anneleri, babaları 500 kişi oluyor. Eğlence de yapıyoruz. Solistimiz var, orkestramız var. Bunlar bizde mevcut, hem de öyle. Nefise diye bir şarkıcımız vardı. Aşağı yukarı 25-30 tane şeyi vardır. O gelirdi. O kızcağız bizle iyi anlaşmıştı. Ve güzel bir topluluk yarattık. Herkes seneye bizden randevu alma. Kardeşim seneye Allah kerim yapacağız işte biz onu. Maddi durumumuz ne yapıyor? Ama çocuklara sünnet yaptırdık ama elbiselerini biz alırız. Ayakkabılarını biz alırız. Şeyleri biz alırız. Bütün masrafı bizden. Onu yaptırdığımda her baba yiğitin yani kârı değil. Böyle palavrayı atarlar. Devletten para alıp da yaptı. Onu babam da yaptırır. Biz onu bizim arkadaş grubumuz etrafımızda geniştir. Kırmazlardı bizi. Mesela bütün senelik ihtiyacı verenler elinde kalmışlar var ki yeni ama hepsi elinde kalmış değil. Sezon geçmiştir. Biz de güzelce yani onları her Ramazan'da aşağı yukarı eve birkaç defa giderdik. Birkaç defa orkestra arasında onlara şey verirdik. Bu arada şube müdürleri işimizde koşardı hep sağ olsunlar. Hepsi de iyi arkadaş. İsmet Silahçılar rahmetli vardı, zabıta müdürü. İyi bir arkadaşımız. Şemsettin Demirel vardı Eminönü'nün. Demet çok iyi bir arkadaşımızdı. Yani çok iyi bir yani hayat yaşadık. Bu hayat yaşaması maddi yönden de manevi, maddi yönden zaten hepimizin bir şeyi yok. Para kazanıyoruz. Grup sağlam. Manevi yönden çok büyük haz veren bir şey. Görse siz o annelerin, babaların ağlayarak boynunuza sarılması, Allah razı olsun demesi bize yetiyordu. Şimdiye kadar yani şimdi din kaldıysak o şeylerin yüzüstü hürmeti nedir tahmin ediyorum. Eminönü işte. Eminönü bizden evvel abilerimiz var. Bizim çok seven. Babamızın kardeşi. Abi bunlar bir grup var zaten. Nüvesi var. Biz de o grubu onlar devre çeker arıyorlar zaten. Bizi yetiştirerek bir şey yaptılar. Öyle bir şey ki bak bunu böyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız. Burada bağırmak çağırmak yok. Siz küçük pazarda büyüyünüz. Biraz bağırırsınız falan, bağırmayın. Okşayarak falan şey yaparsın. Karşındaki fakir nesine bağıracak? Zaten Allah vurmuş. Bir de bizim yapacağımız şey var mı? Bu kızlarcık Allah rızası için yapılır. Aynı partideki gibi seçimle gelirsiniz. Başka türlü gelemezsiniz. Bizi çok düşürmek istediler ve o Demirel'den dahi torpil yaptılar ama Demirel bizi onlardan daha fazla sevdi. Çocuklar benim grubum sizsiniz dedi bize. Allah rahmet eylesin. Kızılay'ı gömülü 1978 mi ne işte. Tam ediyorum. Kaç sene olmuş? Şu an artık bıraktık. Kızılay'ı da buradaki kapattılar bizim. Kapattılar. Beceremezler. Haseki Hastanesi'nin başhekimi Haldun Ertuğ kulakları çınlasın. Başhekim. Biz de röntgen son sistem. Ben helvacıyım ama makine almasını da yani alırım. Onlarınkinden daha güzel olmazsa almam. Ama araştırırım. Şey yaparım, iyisini alırım. Güzel röntgenler aldık, şeyler aldık, makineler aldık.
telefon ederdi Cemal abi. Allah'ın seversen bana 30-40 kişi burası şişti. Haseki Hastanesi şişti. Şunları röntgenlerini çektir. Parasını da al. Biz olur mu? Biz zenginleri çalışmıyoruz. Biz de fakirler çalışıyoruz. Bizim para geçmiyor burada derdim. Ve arada şey yapardık da gelsin bu vatandaşlık parası vardı. Almayanları da bir fakir ilmaveri getir. O fakir ilmaveri her şeyi yaptırıverdik. O Doppler'ler olsun, şunlar olsun, bunlar olsun. Hep yepyeni şeyler aldık. Ya Haseki Hastanesi yetiştiremezdi. Benden rica ederdi. Ne olursun derdi. Başkan vereceğiz. Çok da sevdiğim bir çocuk. Akraba da sonra. Şimdi Fırat Saçın geldi şu an. Milletvekili seçildi. Milletvekili seçildikten sonra gene evde duramıyorum Cemal abiyle. Çok iyi bir ortopedisttir. Çok iyi bir ortopedist. Dedim ya ailede hepsi var. Bir tanesi de o. Bir gün Sarı İsmail'le gene kavga etmişler. Heybetli. Oğlum gittim gene denizin kenarına gittim. Hoş geldin abi hoş geldin falan. Biz eskiyiz ya hem de abiyiz yani onların. Abi hoş geldin ben. Ne yaptınız oğlum siz? Onların anlayacağı. Ulan ne yaptınız siz? Adını çıkaracaksınız sanki kabadayılar bastı küçük pazar teslim. Biz teslim etmeyiz size filan. Hem okşayıcı hem de böyle şeyci. Barıştırdım onları ben. Ben sizi barıştırmadan gitmem. Çağırın çocukları kim varsa dedim. Neyse. Kırmadılar sağ olsunlar. Ben öbürkü arkadaşı da çağırdım yanımda. Sezgin'i rahmetli. Demirtaş muhtarını. O da geldi. Şey yaptı. İkimiz bu arada barıştırdım yani şey olarak. Barıştırdım. O epey gitti. En sonunda gittiler birbirine vurdular gene. Ama birkaç sene sonra. Hiç de ümit etmediğimiz zamanda. Kim vurdu, kim etti bilemeyiz tabii. Bir gün bir anımı anlatayım da. Maksim'e gittik. Yine bunun en zengini de benim yeğenimdir. Dedim bu vaziyetle mi gideceğim dedim. Ben alışık değilim böyle dedim. Yeğenim dedim ondan sonra getirsem böyle. Dayı gideceğiz Maksim'e. Kim vardı o vakit ya? Beyim mi? Biri vardı herhalde. Onu seyredelim falan dedik. Gittik. Zar zor bir yer bulduk. Eniştem onların beni tanıyorlar. Bir yere sıkıştırdılar bizi. Yedik içtik falan. Hadi eyvallah gidiyoruz lan. Bir şey geldi. Meyve geldi. Ama 10 kişi şey yapar yani. Ya git kardeşim biz hesabı da ödedik. Bizi ne tutuyorsunuz siz? İşimiz var bizim gideceğiz. Yok abi ben bunu alamam. Garson böyle ereceğinde. Ondan sonra baktı. Oradan biri var. Baktı benim sinirlendiğimi şey yapmış heybetli. Heybetliymiş. Bilmiyoruz tabii. Baba ben buradayım. Ayıp ediyorsun ama ağla. Aynı tabiri bu. Senin hatırın için alıyorum dedim. Şimdi onu da okşayayım şöyle. Aldık oradan birer tane bir şey yedik herhalde tahmin ediyorum. O anı bende kalmıştır. Maksim'deymiş o. O göndermiş. Hasan Heybetli göndermiş. Gören bilen de bizi mafya babası der. Tövbeler tövbesi ya. Hasan Heybetli hayatta herhalde. Bir yerde içeridedir. Nerede gidecek? Babası çok iyiydi babası. Ahbabımdı. Babası çok iyi. Hatta bir gün şeker çalmış dükkanda Hasan Heybetli. Çalmış değil de almış amcasının dükkanı gibi geliyor. O almış ben de bir tane patlatmışım tokadı. Yani elinde niye şey yapıyorsun sen söyle ben veririm. Elini sokma gavalozun içine diye. Gitmiş babası Cemal amca beni dövdü falan filan. 2 tane de babası patlatmış işte. Onlar da rejyon böyle. Ha bak beni kaybetmedi mesela. Bak ben de diyorum ki adam hem doğru adam hem de oğluna aynı şekilde düzen vermek isteyen insanı tutuyor. O manada. Ben de bir ana olarak kalmıştır o. Şimdi bölgemizde benim karşımda ham var.
Ali Paşa Han. Ali Paşa Han benim çocukluğumda eskiden 500 kişi çalışıyordu orada en az. Bizim de evin yan karşısıdır şöyle. Tam yani şimdi karşıdaki şey gibi yan karşısı. Oradan görebilirdik onları. Koşum dikiyorlardı eskiden atları. Semer, eğer, binek şeyleri falan koşumlar yapıyorlardı. Askeriyeye. Çok çok kalabalıktı. Son zamanda gelmiş onlar da. Herhalde kaçta geldi herhalde 60'da değil de 50'de falan tahmin ediyorum. Ta o motorize bir şeyler yoktu yani. Daha evvel veyahut da. Çocukluk altında bu kadar tutabiliyor insan. Orada 500 kişi çalışıyordu. Karşısında zaten bir bahçeli kahvemiz vardı meşhur. Fiske buradan bir şey yapıyor. Erkek oraya, nergezciler gelir oraya. Şeyler falan çok yani ekstra adamlar öyle şey değil. Zenginler gelir orada nergile içerlerdi. Biz de çocukuz tabii. Onun yanından bir de yol vardı. Kadınlar pazarı eskiden burada değildi. Kadınlar pazarı küçük pazardaydı. Bizim dükkanın ön tarafındaki şey daha açılmamıştı. Menderes açtı orayı. Oradaydı. Ondan sonra biraz küçük pazarın bu tarafına geldi. Unkapanı'nın başına geldi. Ondan sonra buraya geldi Kadınlar Pazarı. Çok han vardı ya. Arap han var. Şey var. Ondan sonra çok han vardı. İsimleri yani o hanlar çoğu duruyor ki kimi. Yukarıda esas hanlar yukarıdadır Süleymaniye çıkarken. Çay bahçesi yoktu ama şimdi çok çay bahçesi. Çok iyi bir noktaya temas ettin. Eski hanların yukarıları hep şey yaptılar, beton attılar. Eski güzelliklerini de bozdular. Şu anda çok bütün hanlar ne diyorsunuz? Çay hane desem olur. Kafe. Hepsi kafe usulü çalışıyorlar. Şimdi eskiden çok birbirlerine samimi, şaka. Ya ben siftah yaptım, sen de siftah yap. Ya bu durum şeydi. Ve eskiden tüccar vardı yani orada. Küçük pazarda. Hep tüccar, büyük tüccarlar orada. Bütün İstanbul'un ambarlar, kuru yemiş, kuru gıda, toptancılar, bütün İstanbul'un toptancıları. Öyle bilmem neresi yok. Bütün oradan motorla yanaşır. Nereye gidecek? Kopa'ya gidecek. Oradan yükünü alır. Trabzon, Rize falan döke döke giderdi o öbür tarafa. Hep şeydi. Bütün İstanbul'un parası iki köprü arasında dönerdi. Zaten Beyoğlu'nu biz çıkardık gençken arada bazı. Nerede oturuyorsunuz öyle pavyonun önüne geç bilmem ne falan filan. Küçük pazar değilsin, ilk öndesin sen. Para çünkü orada biliyorlar adamlar. Ben helvacı Mustafa Efendi'nin oğluyum. Öbürkü Yorkancı'nın sahibi bilmem ne falan. Grupla giderdik. Bizi yakaladı adam. Yani bizim için büyük para değil yani. Büyük para ve arkadaşlar bu işin kompetanı. Bizi getirenler. Büyük para vermezlerdi ama işi de biliyorlar anladın mı? Biz de arada bir kaçamak yapardık işte böyle. Hiçbir sorun yok. Yaşamadım desen yeridir. Ufacık demek hadi sen de senin de bildiğin gibi değil. Dediğim en kaba kelimem bu olmuştur. O da kanunsuz bir iş istemiştir. Onu yapmamışımdır. Yapmam da yani. Öyle para için pul çamurlu öyle bir işimiz olmaz zaten bizim de. Öyle belki bir iki kişinin kalbini kırmış bu Yüce Mevlam affete. Mecidiyeköy'e tut demeye giderdik. Onu içmelere getirirdi babam bizi. İçmelere orada. İçmelere giderdik. Şey yapardık. Daha tabii yerler var tabii. Beykoz'a giderdik. Çayır'a. Daha da var yani. Orada küçük suda top oynardık. Orada futbol sahası vardı. Bir kulüp başkanlığı, Demirtaş Kulübü başkanlığı yapmıştım ben bir ara. Hey gidi günler, gençlik her şeyi yaptırıyor adama. İyi yani
mahallenin çocuklarıydı zaten Demirtaş Kulübü. Onların biraz cebimizden verirdik. Biraz da amcalarımız, abilerimiz vardı. Onlardan yapardık. Şeyleri falan, spor ayakkabılarını falan, giysileri falan alırdık. O günlerde bir günmüş. Bir iki tane kulübümüz vardı öyle. Daha ziyade pehlivanlar benim arkadaşımdır, güreşçiler. Herhalde biraz iri yarı olduğumuzdan mı? Bilemiyorum. Emirgan'da şölen pastanesi vardı amcamın. Bizim dükkanı kiraya vermiştik ben askere giderken. Onu yapardık. O güreşçilerin hepsi benim arkadaşımdır. Bir Sabancı'yı yaptı. Sabancı çok severdi beni rahmetli. Yani babaları bunlar değil. Bunlar çocukları. Amca çok severdi beni. Hatta beni pastane burada mesela aşağısı kadar da köşkleri yakın bizim pastaneye. Onlara evine bir şey lazım olur beni gönderirdi. Git teyzen şunu yapsın. Bu fakir bu. Oradan kumaş elbiselik falan versin, şu falan versin diye. Ben alırdım. Ben bunu yaparak Sabancı oldum. Ben şimdi pehlivanlar Cemal seni yapıyor, amcaya bir şey söyle. Ne söyleyeyim dedim. Bana öyle bir şey söyleyeyim. Olacak bir şey söyleyin. Ya bize bir ev yaptırsın. Ben de safhane gittim amca dedim. Bak pehlivanlar böyle söylüyor. Hepsi bunu açıkta kalmış dedim. Açıkta kalmış. Halbuki korunun içinde köşkte oturuyorlar. Evleri falan yokmuş. Bunların amca yapamadı. Ankara'ya gidiyorum Cemal dedi. Bak dedi, bu dedi bırakılacak bir şey değil. Ben olmasam arkadaşlardan da ben biraz alırım bir şey dedi. Ben de korum dedi, onlara bir şey yapalım dedi. Bir limit koyalım dedi. Mesela Avrupa şampiyonu olan, dünya şampiyonu olanlara bu katı verelim dedi. Vallahi amca dedim sen bilirsin bunu. Pastanede bizim yanı başında çok güzel pastanemiz vardı. 40 kişi çalışıyordu. İstanbul'un en güzel pastanesiydi. Onu güzel bir genç olmama rağmen çok güzel bir çalıştırdım orayı ben. Demek bir şeyler varmış bizde de. Bak demek. Sabancı Yaşar abi büyük pehlivanımız. O da vardı konuşurken. Cemal ayıp olmuyor mu dedi bana bir dakika. Abi dedim niye ayıp olsun? Senin güreşçilerin istedi. Ben de dile getirdim söylüyorum. Bu mu ayıp dedim. Değil ama ayıp dedi. Şimdi ama olursa da benim için iyi olur falan. Şimdi aynen böyle. O geldi gözümün önüne şimdi. Ve amca Ankara'ya gitti. Niye Yaşar Doğu da Ankara'ya gitti. Bir hafta sonra aynı haftada ölmedi mi ikisi de? Bunlar adamı yaptırırlar mı ya? Babam söz verdi bilirler mi? Sabancı yaptıracaktı kendisi. O kadar baba bir adamdı. Ben de çok sevmiştim onu. O da beni sevmişti. Genciz tabii. Ne isterse amca en güzelinden çaylara özel gelir falan filan ona. Emirgan'ın meşhur çaydandır zaten meşhurluğu. Bir de muhallebicisi vardı güzel. Orada iki sene takıldım Emirgan'a. Bizim pastane, ablamın pastanesi yani. Bizim sayılır. İciboğlu ailesinin pastanesi. Sabancı hiç yapmaz. Zaten Ahmet amca, Mehmet amca var. Emirgan'ı meşhur eden. Bir de kahveleri var onların. İki kardeş ayrılmışlar. Ben ayrılınca hemen kaptım Mehmet amcayı. Bize kimler geliyor? Kimler? Menderes dahil. Menderes dahil. Allah rahmet eylesin. Söz verdi geldi. Ondan sonra bir hafta sonra mahkemesi oldu. Yukarı yolu yapılıyordu. Şişli'den Büyükdere'ye giden yol. Onu almış. Yani bir tek şoförü var. Allah senin razı. Biz de Mercedes araba almıştık. Amcamın ne oldu meraklı. Ben de yanına asker gidiyorum. Şimdi yaparken bir baktım. Dedi Menderes. Nasıl Menderes ya? Tamam başbakanımız dedi. Gidelim ölseydim. Gelsin de Emirgan'a bir simit almış eline. Kuru simit. Kuru simit diyor. O saatte nerede buldum ben mübarek ya? Saat kaçtı? 6 çeyrek mi ne geçiyordu? Sabah erkenden. Demek orada rast geldi bir yerde. Onu da can çekti.
Halbuki Menderes ki zengin adamın tek Türkiye'nin başbakanı. Nurgül Beyaz. Öyle bir anım da vardır öyle. Sonra geldi Menderes işte. Onu da ağırladık. Çay içirdik Menderes'e. Bir işiniz olsa gelin falan filan. O kadar babacan bir adam. Ben ilk defa görmüştüm. Yani resimlerini falan görüyorum da bir şeye teşvik mesaim yoktu. Küçük pazarda ben orada evimiz var. Belki dışarıda yemiyorduk ama arkadaşlarımız gelince yemek söylüyorduk. Orada mesela bol kepçe vardı. Ondan sonra gene 3 lokanta lokantası 4 lokanta vardı. Yani orada sığmıyor millet. Lokanta çok. 4 tane büyük lokanta vardı. Onlar da bizim dükkana yakın olan yerler. Bol kepçe vardı. Evet. Gene Bahçeli kahve vardı. Vardı yani. Çok vardı yani. Hiç yoktu. Köftecisi var. Öyle köfteciler vardı ki en zengin insanlar gelir orada köfte yerdi. Muhallebicisi vardı çok güzel. Muhallebici kapattı şimdi. Kapattı. Hemen bize giriş noktasında. Bunun karşısındaydı. Uzun böyle bir yerdi. Orası muhallebici orada yerdik. Kapalı çarşıya altın almaya gidersin. Ondan sonra Mahmut Paşa'ya da eskiden giysiler sonradan çıktı Şişli. Yemek alışverişi evimizde biz kendimiz şey yapıyoruz. Yemek alışverişi işte komşulara şey yapardık. Ramazan'da yalnız işçilere bizim yakın yerde yatan varsa onlara mesela göstermiştik. Mahmut amcanın. Onlara Ramazan'da sahura yemek şey yapsın diye bir iki masa ayırırdık onlara. Böyle hayat böyle şey yaptı işte. Gayet tabii bakkalımız orada. Bakkalımız her şey var bakkalda mesela şimdikinin iğneplik dahi satardı bakkal. Her şey vardı bakkalda. Bakkalda yoktu bizim bakkalımızda. O da İnebolu'ydu. Ahmet abimiz. Sokak satıcıları yok ki ya ne satsın. Var mesela saat satıcılarını bilirim. 50 liraya 50 kuruşa tanesini saatlerini. Şimdi gel gör ki şimdi o saatçiler şimdi Türkiye'nin en zenginleri oldular. Onların çocukları filan. Seyyar satıcılar vardı tabii. Yok tabii hatırlamaz mıyız? Ortacılar o Allah'ın emri o. Sütçüler Ispartalı İstanbul'u bölmüşler. Mesela bu Küçükpazar Caddesi buraya kadar sen gireceksin. Buradan sonra ben gireceğim. Bölmüşler harita üzerinde. Onun müşterisi hiç giremezdi. Ahmet mi geliyorsan Ahmet'ten alacaksın. Mehmet mi geliyor Mehmet'ten alacaksın. İbadetimizi camisi çoktur Küçükpazar'ın. O kadar çoktur ki en çok Küçükpazar'da cami vardır. Siz belki şey yapmadınız. Hemen girdiğiniz yerde bak 3 mihraplı cami var. 3 mihraplı yanında Unkapanı Camisi var. Unkapanı'nın 20 metre ilerisinde deniz kenarı cami var. Ondan sonra gel bu tarafa dükkanın ana caddenin karşısında var. Çok var ya. Yalnız benim mahallemde 5-6 tane bende var. Çok var. En küçük pazarda cami yani fazla olan orası. Bizde var. Küçük pazar kadar camisi olan bir muhit yok. Olması da mümkün değil yani. Saç yokuşu var. Var da var yani. Gitmez mi? Cumaları kaçırmam da işte şeytanlık şey yapıyor. Bazı Allah affetsin. Hiç kaçırmazdım şeydi. Babam çünkü eskiden İnebolu'ya gittik, mecburi gittik. Yani kafamıza doluyordu uçaklar. Bir tanesini düşürdüler bizimkiler. Düşürdüler. Ondan sonra babam bizi karartma var. Ben de çocukum. Pencere açıyormuşum. Babam bekçibaşılar var o vakit. Babam bekçibaşı kapı vurdu bir gün geldi. Cemal nerede dedi. Babam öğretmiş.
Ben hemen Orkan'ın arasına sıkıştım. Bekçi beni arıyor. Büyük bir şey. Bak dedi, bir daha bu camı açarsan dedi, o siyah hani perdeler var ya dedi, seni doğru atacağım içeri. Bir de bekçi başı böyle güler yüzü falan filan bir adam. Abimiz. Neyse ondan sonra ben açabilir miyim perdeyi? Açamadım. Açamadım ve o şeyde öyle gitti. Korku gitti. Her şey Allah ya Allah değil, bayrak dedi herkes. Allah'a inanıyoruz. Türk ordusuna da güveniyoruz. Herkes bir şey oldu. Her vakit o milliyetçi davranmak lazım. O davranış çok büyük bir davranıştı. Türkiye'ye bir özgüven getirdi. Tabii ufak tefek şeyler oldu ama neyse nasibinde o ülkeler aldı. Yeğenim Okut benim binbaşıydı. Hem de şeyci. Bahriye denizaltıcıydı. İyi bir denizaltıcıdır. Doğan Paşa. Abimin oğlu, ben de amcasıyım. İftiharla söylüyorum, her yerde de söylerim. Yani Kuzey Deniz Kumandanlığı yaptı, Boğazlar Kumandanlığı yaptı. Daha o Hopa'ya kadar ondan sorumluydu. Çanakkale'den tut Hopa'ya kadar onun kumandanlığı vardı. Hicvoğlu ailesinden bir yeğenim. Yeğenimle evlendirdim onu da. Ablamın kızını o abimin oğlunu aldım. Halbuki hiç de doğru değil yani. Adam olgunlaştıkça daha da. Mesela İnebolu'ya gidecek, otobüste gidiyorduk. Araba olmasına rağmen otobüs yapardık. Çünkü çok iyi bir kullanan insanlar. İnebolu şoförleri bir tanedir. Unkapanı Küçükpazar'dan kalkıyor araba. Küçükpazar'ın öyle şeyi vardır yani. Bütün arabalar Küçükpazar'dan, bir kısmı da Doğullular falan da Sirkeci'den. Arkadaşlarım babasının taksisi var, var. Hepsi şey olunca hani oranın yerlisi gibi oluyorsunuz. Babam herkesin arabasına bindirmez öyle. Bir defa namuslu mu, dürüst mü, bir defa onun süzgecinden geçecek. Senin arkadaşın kim derdi bana mesela. Arkadaşım araştırırdı. Ahmet'in oğlu bizim bak onunla arkadaşlık yapabilirsin. Mehmet'in oğlu onunla da yapabilirsin falan. Babam böyle nasihatsiz, nereye gidiyorsun sen öyle? Küçükpazar, işte biraz evvel zikrettiğim gibi, Küçükpazar 1937'de hal gelince, halde çalışanlar, şunlar buna kozma, Migros da oradaydı. Migros da bizim oraya açıldı ilk defa. Toptancılar var, onların kozmopolit adamlar da var, karışık. Yani derken, ya o vakit bozuldu der babam rahmetli. Böyle değildi burası der rahmetli. Buranın adamı olamazlar derdi. Etmedi ama oldu işte. Bizim orada tarihi yerler, camiler var. Bol camimiz var yani, istediğiniz gibi şey değil. İşte Dolmabahçe'ye falan giderdik. Manyan yerlere. Babam tarihe çok meraklıydı. Yavuz Hılısı Çanakkale'de karaya oturunca, hatta babamın rahmetli Atatürk'le rahmetli İnönü'yle oturup yemek yemesi var. Ondan sonra da hep CHP'liydi babam. Particilikten değil, onlarla yemek falan yedi ya, onlar samimi gördü ya. Bir tanesi başbakan, bir tanesi de cumhur. Babam Mustafa Kaptan nerede falan diye. Denize motora bindiği zaman kaptan. Dışarı çıktığı zaman helvacı babam. Tabii helvayla kontrol ediyor. Çok güzel helva yapardı. Rahmetli tabii. Bana helva kesmişimdir. Helva kesince yağı akmasın diye hem kessin yere onu birbirine yaparsın. Ben kesmemişim, yapıştırmamışım. Bir elime bıçakla vurduğunu bilirim babam. Öğrenemedim daha. Halbuki gayet iyi keserim, gayet iyi yaparım. Demek noksanlarımız olmuş. Karşılaşma mümkün değil. O yukarı hanımın evinde ay gaz değil, ne diyorlar Okut? Ne gaz vardı eskiden? Hava gazı, bravo.
hava gazı vardı. Bizimkinde yoktu. Bizde pompalı şeyler vardı. Pompalılarla veya sonradan şeyle çıktı. Başka türlü şekilde çıktı birkaç türlü. Onlardan almıştık. Tabii de Aygaz gibi evvelki doğalgazda çok iyiydi. Hanım bizden daha şeydi herhalde. Ama onlarınki de konak şeklinde konağın kızını aldık. Kolay bir şey değil. Bir şey yapayım gene size. Hiç konuşmadığım bir şey. 5 kiloluk yağ alıyoruz. Halbuki hanımla da çok iyiyizdir. Cemal sen bu 17 kiloluk büyükleri alıyor. Sen niye onu da almıyorsun? Kızım dedim param var mı diye soruyorum. Yeni evlendik. Her şey yaptık. Param var mı diye sormuyorsun. Bunu niye 5 kilo aldığımda senin yağsız mı bıraktım dedim. Babam bunu yapar. Bir tane dedim dünyaya gelirsem dedim hala kızı almayacağım dedim. Ne bu dedim ya. Ya o bir ana olarak kalmıştır bende. Şimdi Emirgan'da oturuyorum ben mesela. Oturuyorum. Ben Küçükpazar'dayım yani şey olarak. Bir akşam gidiyorum kızıma. Bir sabah çıkıp geliyorum. Akşam bak şeylerim ütülenmiş. Yapılmış. Ertesi gün elbiselerim falan hazır. Meraklıdır kızım da. Kızım da meraklıdır. Bugünkü de Emirgan'ın şöyle bir şey var. Yani bizim aile geniştir biraz. Tanırlar da. Mesela adres lazım değil. Hicibola, Cemal nerede? Bakkala sor, çakkala sor. Hemen o an orada değil mi? 37 numara, 47 numarada hemen bulurlar yani. Adres lazım değil. Şey değil, ya bulurlar. Emirgan'da da büyüyecek yer yok. 40 sene, 60 sene evvelsi komşu neyse onun oğlu veya kızı. Böyle. Ben bu hep Küçükpazar'dayım ben. Allah da ayırmasın ya Rabbim. Allah da ayırmasın. Küçükpazar Menderes zamanında geliyor, ben köprünün başına çıkıyor, ben buradan bakınca evi görmek isterim diyor. Rahmetli ömrü yetmedi. Ondan sonra da bizim çocuklar gelince işte arkadaşlar, abilerimiz, onlar baktı, onlar gördü. Gene aynı grubun çocukları gördü. Sabunhane sokakta sabun yapan İstanbul'un tek yani şeyi. Birkaç tane de Rum bizim dükkanın sırasında vardı. Onlar da sabuncu. Onlar küçük çaptaydı onun yanında. En büyük şey o işte Sabunhane'deki olan sabuncu dükkanı. Sabunhane sokakta. 5 katlı han yaptılar üzerine. Nasıl yaptılar, ne ettiler bilemiyorum. Kanunsuz işler bizim işlerimiz değil. Zaten uzak durmuşuzdur. Onun için de bir noktada kalmışızdır. Kimseye muhtaç değiliz. Tornacılar vardı. Tesviyeciler vardı. Bu 1937'den sonra gelen bunlar. Böyle kozmopolite olunca mesela kaç tane büyük makine fabrikaları vardı. Küçükpazar'da ufacık yerde adam sanatkar neler yapıyordu. Her şeyi yapıyordu. Şimdi tabii her şeyin bir yeri var. Herkes orada şimdi. Küçükpazar artık kalmıyor bir şeyler. Kalmasın da zaten bir ikametgah olsa Küçükpazar çok güzel olacak. Fatihliyiz artık. Başka şey yok. Ablalarım büyüdü. Şey yaptı. Ablalarım tabii kozmopolit bir yer oldu. Babam bakıyor şöyle. Hani o tüccarlarla falan arkadaşları şunlar bunlar falan yani oturulacak yer hakikaten kalmadı yani. Hanım da onlar da öyle şey yaptılar. Gençlik tabii. Biraz da kıskanıyoruz hanımlarımızı falan. Allah çok mu sevdik elimizden aldı. Yüce Mevlam. Şey yaptık işte öyle. Emirgan'a Allah nasip etti orayı da. Oradaki yerimiz de çok güzel. Çınar altında hemen yakın. Kime sorsan kahveciye sorsan Cemal amcanın yeri neresi falan diye hemen gösterirler.
Hicibol dediğin zaman bir Hicibol apartmanı var, bir kardeşler apartmanı var. Biz kardeşler apartmanındayız. Amcamlar orada. Öyle şey yaptık. Öyle ayarladık. Genç, şimdi ihtiyarlıyorum ben şimdi. Bırakmak istiyorum artık işi gücü. Ama iş beni bırakmıyor. Bu kadar da işini çok sevmek. Bu sefer oğlum madem şöyle şey, beni şekerci yetiştirmedin de. Ben bıktım zaten oğlum. Çarşamban yok, perşemben yok, cuma yok, cumartesi, pazar hiç yok. Bayramın yok, seyranın yok. Kaçamak baban köyüne gidiyorsun. Böyle mantık var mı? Fatih Küçükbada eski halini alırsa taşınırım. Taşınırım. Hem evimi daha modern bir şekilde sokarım. Taşınırım yani daha iyi olur. Küçükbada olmak mertlik, dürüstlük, babadan kalma kabadayılık. Babam kaba değildi ama onlar öyle ya. Yok 4. Murat, yok 5. Murat bizim Küçükbada'da çoktur yani öyle. Biz tabii bunları aldırdığımız yok. Onlar hepsi aslında dürüst çocuklar. Çalışan çocuklar gençliktir bu. Kabadayılıkları, dövüş de yapmıştır. Şey yapmış. Onlar biz demişizdir ki hep bir abi olarak gelirler, dert yanarlar bize. Oğlum yapmayın. Herkes birbirinin köpek köpeğine havlar. Siz birbirinize mi havlıyorsunuz? Köpek misiniz siz diyor. Hani can damarından tutarız ki. Hep böyle şey yaparız. Yani onlar öyle yapmayın, etmeyin. Dürüstlük her şeyin üzerinde bir varlık deriz. Ve bunları aşıladık şimdiye dek. Bir abi olarak. Ve saygınlığımız da vardır yani Küçükbada'da.